Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte borsaya bakacağız. Borsa değerlendirmesi yapacağız. Biliyorsunuz geçen hafta adeta borsalarda şimşek etkisi yapan bazı manipülatif hareketlerle birlikte borsada aşağı yönlü hareketler izledik. Doların seyrine bakacağız. Dolardaki son durum ne şekilde? Bunu burada değerlendireceğiz. Altın değerlendirmemiz olacak. Ayrıca Borsa İstanbul tarafında kış ayı içerisinde yüksek performans gösterebilecek 20 adet hissemiz var. Bu hisselere de sizlerle birlikte genel bir bakış yapacağız. Evet, videomuza geçmeden önce sizler de kanalımıza bir beğeni atarsanız çok memnun olurum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz 100 bin abone hedefine hep birlikte sizlerle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Evet, dolar Türk lirası ile hemen başlayalım. Dolar Türk lirasında biliyorsunuz 26 lira 90 kuruş bizim ideal bir seviyemiz vardı ve 26 lira 90 kuruş üzerinde doların daha agresif hareketler yapabileceğini belirtmiştik. 26.90 üzerinde tutunumlar devam ediyor ve 26.90 altına gelmek istemeyen bir dolar Türk lirası bizi burada karşılıyor. Dolar kaç TL olacak sorularının cevabı da gene bu video içerisinde bizlerle birlikte olacak sevgili dostlarım. Evet, 26 lira 90 kuruş seviyesi üzerinde kaldıkça bizler için önemli olan seviye bir sonraki direnç seviyesi olan 30 liralar seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı oldukça fazla. Tabi seçim öncesi dolar Türk lirasını tutmak isteyen bir ekonomi ve hükümet kanadı mevcut. Bu hükümet tarafının arka kapı satışları her ne kadar da Merkez Bankası tarafından bu türden biz satışlar yapmıyoruz şeklinde Gaye Erkan tarafından açıklamalar gelse de 27 liraların üzerindeki hızlı hareketlere izin vermeyen ve arka kapıdan dolar satışlarını devam ettiren bir Merkez Bankası da sizlerle birlikte izliyoruz. Şimdiki hedef dolar Türk lirasında dediğim gibi 26 lira 90 kuruş üzerinde kaldıkça 30 liralara doğru bir hareket beklentimiz devam ediyor. Bunun üzerinde biliyorsunuz benim bir beklenti seviyem olan gene 32 TL civarına doğru dolar kurunun tekrardan bir yukarı yönlü kur şoku şeklinde görebileceğimiz yükseliş niteliğinde bir yükseliş beklentimde mevcut. Burayı da yakından zaten sizlerle birlikte izlemeye devam ediyoruz sevgili dostlarım. Çünkü buradaki 32 TL beklentimdeki en büyük nedenlerden biri 18 liralardan 36 liralara civarına yaklaşan ve 36'nın üzerinde de gene İstanbul özellikle Marmara ve Ege bölgesinde 39-40 liralar seviyesine yaklaşan yakıttaki fiyat hareketliliği, bu hareketlilikle birlikte enflasyonist olarak arkadaşlar piyasalardaki ürünlere yansıyan fiyatlamalar etkili olacak. Dolar kurunda henüz enflasyonist baskı geriye gelmedikçe de dolar kurunda herhangi bir geriye yönlü hareket beklentim maalesef ki yok. Yukarı yönlü dolar kurundaki hareketlilik devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafında da özellikle 1880 dolar seviyesine doğru bir hareketlilik gördük. 1880 dolarda önemli bir destek seviyesi üzerinde altının özellikle ons bazlı altının tutunması devam ediyor. 1880-1870 dolar aralığı bizim için önemli bir seviye. Çünkü bu seviye aralığı içerisinde buradan herhangi bir yukarı yönlü dönüş bize burada ons altının artık bir dip seviyelerde olduğunu gösteren en büyük sinyallerden bir tanesi niteliğini taşıyor olacak. Ve bu W formasyonu sizlerle birlikte de öncelerden de çalıştığımız bir formasyon, yani bir yukarı dönüş formasyonu şeklinde takip edilebilir. Burada 1880 ve yukarıda da özellikle bizlerin takip ettiği 1980 dolar aralığı bir yükseliş bant aralığı olarak yukarı yönlü kırıldığı zaman da bu beklentimiz olan 2100 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. O yüzden önemli bir destek bölgesi 1880-1870 dolar seviyesi dikkatle takip edilmeli. Özellikle altın yatırımcıları tarafından. Hemen gram altın tarafına geçelim. Bakalım gram altında son durum ne şekilde? Gram altında yükseliş trendi içerisindeki enstrümanlarımızdan biri ve 1750. Bakın şuradaki destek bölgesi üzerinde tutunmaya
çalışıyor. Özellikle 1650 TL, bakın şu 1650 TL civarından geçen destek seviyesi orta Bollinger Band seviyemizin geçtiği destek bölgesi. Burada tutunmasına devam eder ise ons altın yani 1880-1870 bantları üzerinde kalabilir. Orada bir dip seviyesini tamamlayabilir ise bizler için gram altın tarafında da 1650 TL'ler artık bir dip seviyesi olarak kabul edilebilir ve buradan yukarı yönlü bir hareket sizlerle birlikte gram altın tarafında da yaşayabiliriz. Burada Bollinger'ın üst bandı gene bizler için 1740 TL civarından geçen alan. Bu 1650 ve 1740 aralığını şimdilik sizlerle birlikte yakından takip ediyoruz. Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman da zaten gram altının artık fiziki altın yatırımcılarının da 1700 TL altına inmediğini kapalı çarşı tarafında sizlerle birlikte takip ediyoruz sevgili dostlarım. Gümüş, hemen gümüşe de bir değerlendirme yapalım. Gümüş takipçisi arkadaşlarımız da var. Gümüşün ons tarafına baktığımız zaman çizmiş olduğumuz bir grafik üzerindeki destek bölgemiz, bakın yükseliş trend destek bölgemiz devam ediyor. Buradaki bölgemiz aşağı yönlü kırılmış değil. Bu da önemli bir seviye. 22 dolar 40 sent seviyesi gümüşün onsunda önemli bir seviye, önemli bir destek, bir dip bölgesi olarak kabul edeceğimiz bir destek. Buranın tekrardan yukarı yönlü dönüşünü gerçekleştirebilmesi için ise arkadaşlar şurada gördüğümüz 24 dolar seviyesinin üstüne gümüşün onsun atması gerekli. Atamaz isek şu grafik üzerinde zaten daralmış bir şekilde görüyorsunuz. Ve dip destek bölgesinin 24 dolar üzerine çıkması buradaki hareketi hızlandıracaktır. Çünkü burada artık üzerinde bir boşluk olan bölge 27 dolar hedefli olarak çalışabilir. O yüzden gümüşün onsunda ve gümüş TL'de bulunan sevgili dostlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Henüz yükseliş trendi bitmiş değil. Hala daha yükseliş trendi içerisinde, bakın şöyle bir kanal çizdiğimiz zaman gümüşün hala da yükseliş trendi içerisindeki dip seviye bölgesinde olduğunu görüyoruz. 22.40-22.30 seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça buradaki hareketin de yukarı yönlü dönme ve 27 dolar seviyesine doğru hareketlenme ihtimali de mevcut sevgili dostlarım. Sizler de dikkatli olun. Gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için mesafemiz ve hedef bölgelerimiz zaten belli. Orada 23 dolar en yakındaki 23 TL civarı en yakındaki takip edeceğimiz önemli bir seviye olarak dikkatle takip edilmeli. Borsa İstanbul tarafında biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleriyle birlikte geçen hafta düşüşlerle karşılaştık arkadaşlar. Burada 7500 seviyesi üzerinden yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul'da bir destek bulmuş durumda ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi sizler için kış ayları içerisinde takip edilmesi gereken özellikle 20 adet hisseyi buldum ve bunları bölümler şeklinde sizlere yayınlayacağım. Bunlardan ilki arkadaşlar Ülker. Ülker Bisküvi güzel bir performans sergiliyor. Bugün itibariyle zaten gene yukarı yönlü açılışını gerçekleştirmiş bir hisse. Günlük bazda baktığımız zaman bugünü tavan olarak kapatmış bir hisse. Bunun şimdi şirket hakkındaki bilgilerine de geçecek olursak 53 lira bir fiyatlaması mevcut ve burada güzel bir bayrak formasyon şeklinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Bizler için özellikle takip ettiğimiz ucuz hisseler yine bazında önemli bir hisse ve kış aylarıyla birlikte de önemli potansiyele sahip olacak bir hisse arkadaşlar. Yıllık bazdaki getirilerine baktığımız zaman 2022 ve 2023 yılları arasında gene gelirlerine baktığımız zaman arkadaşlar %125 civarında gelirlerini arttırmış bir hisse. İşletme masrafları bakımından baktığımızda işletme masraflarında da %105'e yakın bir gerileme. Net gelir bazında baktığımız zaman da bakın eksi 353 milyon liradan 2023 bir yıllık zaman zarfı içerisinde %24 civarında gelirini arttırmış. Net kar marjına baktığımız zaman da %66 civarlarında net kar oranını yükseltmiş.
Hisse senedi başına kazanç oranı ise %24 civarında arkadaşlar. Bugün itibariyle takip edilebilecek güzel bir hisse. Nakit akış oranlarına baktığınız zaman da %24 civarında net gelirlerini arttırmış. Bakın 9773 işletme faal nakit akışını arttırmış durumda. O yüzden Ülker bizler için takip edilmesi gereken önemli bir hisse diyoruz sevgili dostlarım. İkinci hissemiz hemen Enkai. Onu da bir değerlendirelim. Evet, Enkai'ye bir girelim hemen sevgili dostlarım. Evet, Enkai hissesine şöyle bir genel bakış yaptığımızda 32 lira 66 kuruş civarlarında fiyatlandığını görüyoruz. Enkai'de de arkadaşlar bakın şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman hala da ucuz sayılabilecek hisseler arasında ve yükseliş potansiyelini fazla olduğu bir hisselerden biri olarak düşünüyorum. Gene şirket değerlerine baktığımız zaman bakın şirket değerlerinde hemen şimdi sizlerle birlikte açacağım. Temettü şu an itibariyle getirisi %1,11 civarında. Hemen şirketin kendi değerlerine de bir bakalım. Orada yıllık tablosunda baktığımız zaman evet gelirleri 61 milyar 80 milyon civarında. Bakın bu yıl itibariyle %140 civarında gelirlerini arttırmış bir hisse, Enkai hissesi. İşletme masraflarında %28 civarında aşağı yönlü bir oran. Net gelir marjına baktığımız zaman geçen yıla oranla arkadaşlar %62 seviyesinde bir azalış. Net kar marjında %84'lere varan bir azalış. Hisse senedi başına kazanç oranında da gene %72 civarında geçen seneye nazaran aşağıda bir hisse sizlerle birlikte izliyoruz. Bilançolarına açtığımız zaman bilanço bazında bakın yıllık bazda geçen yıla oranla gene düşük kalmış bir hisse. Nakit ve kısa vadeli yatırımlarında %18 civarında bir aşağı yönlü hareket ama toplam varlıklar civarına baktığımız zaman gene nakitlerini toplam varlıklarla değerlendirmiş olan bir hisse. Burada %132 civarında yukarı yönlü bir hareket. Toplam sorumluluk oranında ise %121'e varılan bir düzelme ve iyileşme olarak görebiliriz. Yani şirketin artık toparlanma süreci içerisinde olduğu görülüyor. Şirket hakkında Enka İnşaat 57 yılında kurulan endüstriyel inşaat, altyapı, sanayi ve enerji gayrimenkul lojistik alanlarında faaliyet yürüten İstanbul merkezli bir şirket. Tarık Tara ve Sadık Güleç tarafından 57 yılında kurulmuş bir şirket. Yani inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren bir şirket Enkai. Bu da gene listemiz içerisinde olması gereken ikinci bir şirket olarak bunu da not alıyoruz arkadaşlar. Üçüncü şirketimiz Türk Telekom. Türk Telekom'u da hemen inceleyelim. Evet, Türk Telekom hissesi. Şu an 23 liralardan fiyatlanan bir Türk Telekom hissesi. Şimdi bakın arkadaşlar bu da bugün %6 civarında prim yapmış bir hisse. Bu şirketi Türk Telekom'u bu fiyatlar içerisinde mesela bakkala gittiğinizde 23 liraya neler alabiliyorsunuz? Bunu düşünerekten koskoca bir Türk Telekom şirketine ortak olacaksınız. O yüzden bakkala gittiğiniz zaman 23 liraya ne kalmış olabilir? Bunu düşünerekten bu şirketin de her geri gelişi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Genel bilgilerine hemen bakalım. Türk Telekom'un özellikle bizler için bir bayrak filama formasyonu oluşmuş durumda ve bunun da kısa vadede hemen hemen hedefi bir 25 liralar civarındaki hareketi beraberinde getirebilir. O yüzden Türk Telekom da gerçekten yatırım yapılabilir hisseler arasında diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Yani geri çekilimler bu Türk Telekom için orta vade yatırım yapılabilecek seviyede gözüküyor.
Gelirlerine baktığınız zaman geçen yıldan bu yıla bir yıllık değişimi gelirlerinde tam %167 civarında, işletme masraflarını %94 civarında düzeltmiş bir şirket. Net gelir marjındaki bozulma geçen yıla oranla eksi 600 milyon civarındayken bu yıl %143 net gelirlerinde daha bir azalma. Ama yaz ayları dönemi içerisine baktığınız zaman bu türden azalımlar gayet normaldir. Kış ayları içerisinde bu hareketlerini daha yukarı yönlü revize ve düzenleme şekline gidecektir. Net kar oranlarına baktığımız zaman %125 civarında net karında bir azalma gözüküyor arkadaşlar. O yüzden bu hisseyi de geri dönüşlerde bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sizler de bu hisseyi kış ayları için bir değerlendirip bir takvim çerçevesinde kendinize bir yön şeklinde belirleyip takip edebilirsiniz. Hemen Aselsan'a geçelim. Aselsan'da bakalım son durum ne şekilde ilerliyor. Aselsan hissesi, o da biliyorsunuz önemli hisselerden biri. Özellikle İMKB 100 içerisinde önemli ağırlığı bulunan bir hisse. O yüzden bu hisseyi de dikkatli bir şekilde orta vade yatırımcısının takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Aselsan şu an 72 lira 50 kuruş civarlarında bir fiyatlama görüyor. Bunun da kısa vadede bir 74 lira fiyatlaması gerçekleştireceğini düşünüyorum. Piyasa değeri oranına baktığınız zaman hala daha ucuz bir hisse olarak takip edilebilir. Şirket değerleri, kazançları oranına da baktığımız zaman hemen şuradan bilgilerine girelim sevgili dostlarım sizlerle birlikte. Bu Aselsan'da özellikle bakın şöyle yıllık bazda baktığımız zaman gelir ve gider olaylarında iyileşme olduğu, %51 civarlarında gelirinde yukarı yönlü bir hareket, işletme masraflarında da %136'ya varan bir düzeltme, net gelirlerinde ise %47 civarında arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor. O yüzden Aselsan'da toplanabilir hisseler grubu içerisine alınabilir diye düşünüyorum. Son olarak bir de Akbank yapalım sevgili dostlarım. Daha sonraki videolarımız içerisinde kaldığımız yerden hisse tavsiyelerimize, hisse önerilerimize devam edeceğiz. Şu an hemen Akbank'ı da sizlerle birlikte inceleyelim ve yayınımıza son verelim artık. Evet, Akbank hissesi. Akbank hissesi aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Akbank hala da çok ucuz kalmış bankacılık hisselerinden biri diye düşünülebilir sevgili dostlarım. Bunu zaten 20 liralardan sizlerle birlikte önceden takip ediyorduk ve 33 liraya kadar bir fiyat yükselişini izledik. %51'lere yakın bir kazanç gene elde etmiş olduk ve şu an düzeltme seviyeleri içerisindeki bir Akbank sizlerle birlikte takip ediyoruz. Akbank'ta önümüzdeki kış ayları içerisinde, yani önümüzdeki süreç içerisinde yukarı yönlü potansiyeli oldukça fazla olan hisselerden biri. Onun da gene değerlerine baktığımız zaman hala da şirket değerlerinin altında kalmış bir hisse olarak takip edilebilir. Yıllık bazda grafiklerine baktığımız zaman orada gelirini %204 civarında arttırmış bir Akbank, işletme masraflarını %37 daha da iyileştirmiş bir Akbank ve net gelir, bakın şurası net gelir %395 seviyesinde artmış olmasına rağmen şu an şirket hisse değerinin çok altında fiyatlanan bir Akbank hissesi sizlerle birlikte takip ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte bugün gene bazı hisseleri değerlendirdik. Videomuzun ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve tekrardan hisse değerlendirmelerimizi ve kış ayı içerisinde değerlendirilebileceğimiz hisseleri burada sizlerle tekrardan bulup analiz etmeye çalışacağım sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.